Zaman yönetimi diyoruz. Bunu ben de kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim. Ama aslında zaman yönetilemez. Zaman geçer gider. Bizim yönetebileceğimiz şey ise kendimiz, ekibimiz ve o sürenin içerisine hapsettiğimiz işlerin sınırıdır. Herkese merhaba. Bugün size zaman yönetimi masallarından değil, zamanın bizi nasıl esir aldığından bahsedeceğim. Hem psikolojik hem biyolojik olarak. Göreceksiniz ki mesele sadece tembellik değil. Bu beynimizin bizi hayatta tutmak için kurduğu bir tuzak. 1955 yılında bilim adamı Cyril Northcote Parkinson şunu fark etti. Bir iş tamamlanması için ayrılan sürenin tamamını kapsayacak şekilde genişliyor. Bunu fiziksel bir benzetmeyle anlayalım. Zamanı bir kap gibi düşünelim. İşte o kabın içine doldurduğunuz bir gaz. Kabınız ne kadar büyükse iş o kadar yayılır, seyrekleşir ve her köşeyi kaplar. Eğer bir saatlik işe 5 saat verirseniz o 4 saatlik boşluk bir kalite artışı olarak bize dönmez. Gereksiz analizler, yeniden yazımlar, işte font seçimleri, detaya boğulma olarak geri döner. Bunlar kötü niyetten değil. Hepsi eldeki boşluğu doldurmaya çalışan insani davranışlardır. Biraz da suçluluk duygumuzu bastıralım ve şöyle biyolojik taraftan da konuşalım. Bir işi son dakikaya bırakmanın aslında biyolojik bir nedeni var. İnsan beyni geniş zaman aralığını şöyle okuyor. Tehlike yok, aciliyet yok, fazla enerji harcamaya gerek yok. Bu bir aslında kaytarma değil. Beynin bir şekilde standby modda kendini tasarruf tedbirleri kapsamında değerlendirmesi. Ancak teslim tarihi yaklaşınca işin büyüsü bozulmaya başlıyor. Odak artıyor, kararlar hızlanıyor, gereksiz detaylar eleniyor, iş daralıyor. Kalite düşmeden iş tamamlanıyor. Yani o son dakika verimliliği aslında beynin hayatta kalma refleksinden ibaret. Süre genişledikçe de beynin iç diyaloğu karmaşıklaşıyor. Nasıl başlasam acaba? Bir düşüneyim. Zaten daha zaman var. Nasıl daha bunu mükemmel hale getiririm? Biraz planlayayım bakayım gibi. Buradaki paradoksa şu. Belirsizlik büyüdükçe zihinsel ağırlığı işin artmaya başlıyor. Sizi yoruyor. Sürenin uzun olması aslında işi kolaylaştırıp sizi rahatlatmaktansa tam tersi işin kendi kendine büyümesine yol açıyor. Sürekli beynimizde bir application, bir uygulamanın açık olarak devam ettiğini düşünün. Ne kadar yorucu değil mi? Böyle RAM kısmı özellikle beynin ne kadar çok yoruluyor. Uzun süreler beyni analiz felcine uğratıyor. İşi bitirmek yerine işi nasıl yapacağınızı düşünerek zaman harcıyorsunuz. Ve bu süre sizi esir alıyor. Sorumluluk hissi sürekli beyninizin bir kenarında, zihninizin bir tarafında oluyor. Ve özellikle ekiplerde de bir de birisi zaten bu işi halleder duygusu da ortaya çıkıyor. Bir yöneticiyseniz ekibinize acelesi yok, haftaya da bitirsen yeter diye güzel, iyi niyetli, o işin kalitesinin artması için, daha iyi sonuç alması için böyle bir cümle kurarsanız işte verimliliği öldürüyorsunuz. Bu benim de yaptığım hatalardan bir tanesi maalesef. Beraber çalıştığımız arkadaşları daha rahat hissettirmek için ve işin daha güzel olması için zaman vermeye çalışmak. Ama bu verimliliği öldürüyor işte. Neden mi? Çünkü kurumsal bir gerçek var. Maalesef bu bizde yok ama erken bitiren cezalandırılır. Erken bitirene gel bir de şunu yap denir. Hızlı bitirense kolayca böyle işi hemen yalap şap yapmış gibi düşünür. O yüzden genelde işin de daha büyük görünmesi için, daha önemli olduğunun vurgulanması için işe uzun zamanlar ayrılır. Bir de tabii işi değerlendirenler, işi değerlendirirken işin çekirdeğine değil de böyle süsüne, püsüne de önem veriyorsa çok fazla o zaman bu iş uzadıkça uzar. Burada tabii kritik bir nokta var. Çalışan tamamen iyi niyetli de olsa, elinden gelenin en iyisini yapmak istediğinde bile bu Parkinson'un yasasına kapılır maalesef. Yani bu kaytarmak istemekle ilgili değil sadece. Zihin o süreyi dolduracak yollar bulur. Sonuçta patron veya üst yönetim kendisine bunun için 2 hafta verdiyse bu 2 haftalık bir iştir. 3 günde bitirdiyse demek ki işle ilgili bir sorun vardır. Bunun 2 hafta bitmesi gerekiyordur. Peki sevgili Parkinson'umuz ve onun bu yasasından nasıl kurtuluruz? Öncelikle kişisel seviyede. Bir, mikro süreler belirleyin. Ne kadar zamanım var yerine bu iş en hızlı nasıl biter? Kendinize bu soruyu sorun. İkincisi de sprint mantığı, agile metot gibi yazılımcıların kullandığı veya proje yönetiminde kullandığımız metotlarda da bu sprint kelimesini çok duyarsınız. 40 dakikalık kendinize bloklar kurun. Önce sadece çekirdek işi yapın. İşin detayını, süsünü, püsünü hep sonraya bırakın. Çünkü bir iş bitmediği sürece mükemmel olma ihtimali yok zaten.
Bitmemiş bir iş ne kadar mükemmel olsa da bir anlam ifade etmiyor. Bitmiş en kötü iş, bitmemiş mükemmel işten daha iyi. Ekip ve liderlik seviyesinde bu işi nasıl çözeriz? Gerçekçi ama dar süreler verin. Personele gereksiz uzun süreler vermeyin. Onlara süreyi değil, görevi tanımlayın. Bu işi tanımlayın. Bu işin süresini tanımlamaya gerek yok. Onu da kısa tutun. Kültürü değiştirin. Şirketteki kültür eğer erken bitireni ödüllendirmek üzerine kurulduysa, tabii burada da çok erken bitirip kaliteyi düşürme ihtimali her zaman bir parantez içerisinde var. Böyle bir kültür varsa bu kültürü değiştirerek işini erken bitirene task based, görev tanımlı, görev temelli işler vererek buyurun aferin bravo işini çok güzel yaptın erken bitirdin. Sana yeni bir şey daha vermeme gerek yok veya istiyorsan vereyim deyin ki çalışan da işi uzata gaz gibi sündürmesin. Bir de 6 kişi, 7 kişi, 5 kişi yerine 2-3 kişilik çevik gruplarla karar verin. Bunlar birazcık daha işi hızlandırır. Toplantı yönetiminde de toplantılara zaman vermek güzeldir ama amaç vermek daha da güzeldir. Bu toplantının amacı bu. Amacımızı gerçekleştirince gideceğiz. 15 dakikada da gerçekleştirebiliriz, 55 dakikada da gerçekleştirebiliriz. Daha organizasyonel seviyede düşündüğümüzde uzun projeler yerine aylarca süren dev projeleri birer ikişer haftalık küçük periyotlar ve teslimatlara bölün. Bu zaten proje yönetiminde vardır. Ayrıca bu yöntem sadece işi hızlandırmaya yaramaz. Aynı zamanda motivasyonu da hedefe ulaşma hissini de verir çalışana ve ekibe. Şirket kültüründe de ne kadar sürdü değil aslında çıktığımız neydi kısmına odaklanmalıyız. Zaman yönetimi diyoruz. Bunu ben de kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim. Ama aslında zaman yönetilemez. Zaman geçer gider. Bizim yönetebileceğimiz şey ise kendimiz, ekibimiz ve o sürenin içerisine hapsettiğimiz işlerin sınırıdır. Unutmayın, yoğun olmak bir gurur kaynağı değil, çoğu zaman bir organizasyon hatasıdır. Süreyi değil, çerçeveyi yönetmeye başladığınızda işte o zaman gerçek özgürlüğe kavuşursunuz. Eğer sizin de ya gerçekten bir işi son dakikada bitirip de aslında o kadar da uzun sürmüyormuş dediğiniz anlar varsa paylaşırsanız sevinirim. Ve kanala da abone olursanız mutlu olurum. O kadar video çekiyoruz sizin için. Hoşça kalın.